Biz hepimiz aslında olduğu yerden memnun olmayan gençlerdik. Orada bir başarı elde edeceksek eğer, ki inanıyorum buna, hakikaten hak ettiğimiz için olacak bu. Hayalimin konserini ben bu ekiple yaptım. Gururlu bir anne gibi ağladım. Hani istiyorsan gel gene bir bakalım, konuşalım. Var mı peki sizin kulağınızda çalan? Orada şeyleri dinlet, altyapıları dinlet. Yani o keywordleri arkada bütün adamların, bütün ülkelerin isimlerini yazsak. Ama core çift detaylıya Evet. yakın. Yazamam kesin. Zeynep'le kademe kademe bir ekip kurgusu oluşturmayı öğrendik. Ve aslında ortaya yeni bir çalışma biçimi çıktı. Kreatif ekip, müzik yapım ekibi, sahne ekibi, video fotoğraf ekibi, satış ekibi, marka ekibi, PR ve iletişim ekibi, sanatçı ekibi tek bir masa etrafında bir araya geliyor. Bu yapıyı kurarken en çok zorlandığımız şey bu yönetim ekibinin bir parçası olacak kalifiye arkadaşları bulmak konusu oldu. Genel olarak bu seriyi yapma sebebimiz de bu zaten. Yeni medyanın kamera arkasını anlatıp size buradaki dönüşümü göstermek. Kendimizi övmek değil, tam tersine burada daha yolun çok başında olduğumuzu ve daha iyisini yapabilmek için kamera arkasında size de ihtiyacımız olduğunu anlatmak. Aslında bu pozisyonlar sanatçıların hayatında bölük pörçük hep vardı. Ama nasıl vardı? 7-8 rolü bir kişi sanatçının hayatında alıyordu veya bazı rollerin muğlak olduğu durumlar vardı. Biz aslında bu muğlağı ortadan kaldırdık ve herkesin sanatçının her aksiyonundan haberi olduğu ve tek bir hedefe çalıştığı bir kurgu yarattık. Bu dokunuş işi çok başka bir yere taşıdı. Nazarlarımız çok iyi ilerliyoruz. Oraya gideriz, bunu yapacağız. Hiç merak etme, şu klibe başlıyoruz filan. İşte bu Hypers'ın avantajları. Yani ben şimdi bir yönetmen arayacağım, onu bulacağım, ona teklif yollayacağım, o bana bir şey üretecek, şarkı yok, elde edecek adam git buradan filan diyecek. Yani en azından şarkının oluşumundan itibaren bir şeyi paylaştığımız için beraber, şarkısız bile biz onu çekeriz şu an ben ağzımı oynatsam. Ve tabii ki strateji. Strateji tarafı bence sanatçı hayatında çok kritik bir noktada. Ve bana sorarsanız iyi sanatçı stratejisi 3 bacaktan oluşuyor. Birincisi sanatçının kendi adına neyi hedeflediği. Yani ne olmak ve neye evrilmek istediği. Bir yandan sokağın gerçeği, sosyolojik olarak bu dönemde insanların ne istediği, ne duymak istediği. Ve sanatçının tabii ki güçlü, zayıf yanları. Şimdi bazı sanatçı bir şeyi hedefler ama güçlü yönü o yönde değildir ve sen orada bir düzenleme yapmak zorundasın. Ya da zayıf yönlerini sürekli olarak destekleyen bir strateji yapmak zorundasın. Güçlü yönlerini mutlaka parlatmak ama bir yandan da bunu ana stratejisinde doğru bir yere oturtmak zorundasın. Bu yüzden bu strateji tarafı hem sokağın gerçeğinden kopmadan hem kişinin yeteneklerinin gerçeğinden kopmadan hem de onun hedefine yönelik tasarlanması lazım. Bir seçenek bağımsız ilerlemekken ama bir anda böyle bir oluşum olduğunda böyle beraber fikir üretmeye başlamış olduk. Ve bunlar da hep aslında kısa vadeli değil de biraz uzun vadeli, uzun süreçlere dayanan konuşmalar, planlar, fikir üretmeler gibiydi. O yüzden ilk başta hemen böyle bir sabırsız olup ama ne başladık, hayatımız çok değişti birden her yerde konser vermeye başladık değil de böyle adım adım her şeyi planladık. Bir şarkı yapacaksak iki kişiyiz. Hani bunları kendi zevklerimiz ve kendi görüşümüz, öngörümüz üzerinden yapıyoruz bunları. Ama burada tabii işte acaba nasıl bir şarkı yapsak, yani şöyle bir yol mu izlesek acaba falan gibi bir yerden tartışmıştık. Şarkının PR'ının yapılmasının hiçbir önemi olmuyor çoğu zaman. Şarkı, içerik, klip, prodüksiyon iyi olmadıkça bunu kurmak, bunu icra etmek de o kadar zor ki. Ki burada onu ortak akılla yapıyoruz. Köfün'le geçen yaz başı çalışmaya başladık.
O sürecin en başı zaten stratejiyle oluşuyor. Birlikte paylaşa paylaşa, konuşa konuşa, ürete ürete uyguladık aslında. Daha sonra bize ciddi bir hit lazımdı. Yani Türkiye'nin her noktasına dokunabileceğimiz bir şarkı. Ve bunun için denemelerin arkasından bir gün toplantıda bana Bir Tek Ben Anlarım'ı dinlettiler. Tabii şarkıyı dinlediğim andan itibaren böyle beynimde şimşekler çaktı. Hatta en son telefonumu alıp herhalde yüzlerce kez dinledim. Her anın aklımda, her kıvrımın, sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında ya. Bu böyle şarkı yavaş yavaş kendi komünistini yarattı. Şu anda Köf'ün dalgasına çok ciddi bir rüzgar taşıyor. Yani Köf'ün süreci bizim dinleyicisi olduğumuzda bir grup olduğu için, özellikle benim kişisel olarak çok sevdiğim hem insanlar hem de takip ettiğim bir müzik olduğu için çalışmaktan aşırı keyif aldığım bir menajerlik, yapım yeteneğimiz. Şunu kendimize hedef aldık aslında, sanatçı işi dışında hiçbir şey düşünmesin. Yani profesyonelliği ne yöndeyse, güçlü yönü ne yöndeyse o yönde ürün vermeye devam etsin. Çünkü bir yerden sonra şöyle bir dezavantaj var. Bir bakıyorsun artist olarak sen artık bir yapımcı gibi düşünmeye başlamışsın. Bir bakıyorsun bir sosyal medya uzmanı gibi düşünmeye başlamışsın. Bu da işin sanatçı tarafındaki büyüsünü yavaş yavaş azaltmaya başlıyor. Sanatçı gerçekten yaptığı işi daha ileri götürmeye odaklanmazsa artık artistik hedefleri kaçırmaya, ıskalamaya başlıyor. Bu en çok üzerinde durduğumuz şey. Herkes kendi rolünü yaptığı bir noktada bir kariyer, bir gemi gibi birlikte yürütülür. Ama sanatçının burada kendi sanatına odaklanması lazım. Sıradaki toplantı ne? Bir sıradaki toplantı ne? Ne kadar kaydık? Sıradaki toplantı Emircan İrek toplantısı. Özcan'la geldi. Bir genel toparlama yapıyoruz. Mutluyum. Güzel. Evet işte yani hani o hem girişlerin potansiyeli artıyor hem de sadece Bir gün Tolga ile oturup şey dedik. Hypers'taki ekip bana yardımcı olabilir birçok konuda. Buradaki insanlar benim birçok açmazımı çözebilir diye düşündük. Sonra da Hypers'ta oldum. Yani yönetimsel anlamda, prodüksiyon anlamında birçok açmazımı çözdü buradaki insanlar. Kendisi konserlerden kafasını kaldırmadığı için yani en son Mart ayında bir ayda 21 konser yapmıştı. Çok seviyor konser yapmayı. Kendini çok iyi hissediyor. Arada hasta oluyor, hastanede kalıyor, bilmem ne oluyor ama sabah uyanıyor. Nerede kalmıştık deyip serumları yapıp devam ediyor. Öyle bir adam. Durduramıyoruz. Lütfen daha az konser yap diye yalvardığım bir gün var yani. Ama yapmıyor. Ben herhalde Hypers'ta çalışan sanatçıların en çok konser seveniyim. Yıllardır da böyle aslında. Çünkü hep hayalim, çocukluktan beri hayalim, şarkıcılık hayalleri kurarken konser alanında olmaktı. Yani işte televizyonlar ya da stüdyolardan çok ben konser alanında olmayı hayal etmiştim. İşe başlayınca da yani hani gerçekten konser yapan ve hayatını bundan kazanan bir insan olarak yaşamaya başlayınca da bu hiç değişmedi gerçekten. Daha da artarak devam etti. Daha da eğlenmeye başladım. Biraz da karşılıklı oldu. Ben eğlendikçe dinleyici de eğlendi. Dinleyicinin de daha çok eğlendi. Onlar eğlendikçe ben daha çok eğlendim. Böyle bir kar topu gibi büyüdük yani.
Ayda 10 konsere falan ikna ettim onu. Normalde management tarafı daha çok konser yapmaya ikna etmeye çalışır. Gerçekten durdurmaya çalışıyoruz Emircan'ı. Çünkü sağlığından şüphe ediyorum adamın yani. Yani gençken insan hissetmiyor da yani bir bakacak 30 yaşına gelmiş yani. Onun vücudundaki hırpalanmayı o şu an hayal edemiyor. Çok hırpalıyor kendini. O kadar hırpalamaya gerek yok. Zaten bizim Volkswagen konserimiz de bu düşünceyle çıktı yani. Dedim ki ne olur 1,5-2 ay koyma, bir konser koymayalım. Sen de bize okey de. Gidelim bir Volkswagen Arena konseri yapalım. Çünkü onun da hep hayali hiç Harbiye vesaire olmadı. Emircan'ın hayali hakikaten bir Volkswagen Arena konseriydi. Ben böyle söylerken hep şey düşündüm. Valla gerçekten Volkswagen'i düşündüm yani, dedim ki bu tayfa dedim Volkswagen'i çok... Hayalimin konserini ben bu ekiple yaptım. Ben Hypers ekibi olmasaydı Volkswagen konseri bu kadar çabuk yapabilir miydim bilmiyorum. Çünkü hayal ettiğimi burada söyledim herkese. Yani bu hayalim bu dedim. Ve herkes bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışmaya başladı burada. Öncesinde çok hummalı bir çalışmamız oldu. Bu konserin sözleşmelerinin yapılması, işte biletlendirilmesi, nereden, hangi kategoriler ne kadar olacak, her şey çizildi. Işıklar tasarlandı, bütün sahne tasarlandı. LED ekranlarda özel tasarım şeyler oldu, şarkılarla senkronize yapılmış şeyler oldu. Bugün Volkswagen Arena'dayız, hayatımızın konseri olacak. Gururlu bir anne gibi ağladım ama duygulu anlar yaşıyoruz yani çünkü biraz erken oldu aslında Volkswagen bizim için. Yani Emircan benim böyle bir hayalim var dedi ve Tolga da. Dedik ki gerekirse zarar edeceğiz. Abi bu parayı da koyuyorum köşeye ve unutuyorum. Yanarsa yansın. Ama konser kendini kurtardı. Zaten full house geçti yani. Sold out oldu. Ağlamaya başladım. Bilmiyorum, çok gururluyum. Çünkü Emir'le ben 2018 yılından beri birlikte çalışıyorum. Ve onun bir lafı vardır. Düşe kalka büyüyoruz işte. Biz düşe kalka büyüyoruz. Beraber bir yola çıkıyorsunuz bir insanla, omuz omuza, sırt sırta, iyisiyle kötüsüyle. Geriye dönüp baktığımda yani 30 bilet kestiğimiz zamanları da biliyorum. Bu kadar bilet var ve ne yapacağız, hani nasıl olacak dediğimiz zamandan bu zamana Volkswagen'de böyle görünce insan ister istemez ağlıyor tabii. Aramızda pek sınırlar yok. Herkesle arkadaşım burada, bütün çalışanlarla arkadaşım zaten. Bu evet bir iştir ama bizim işimiz aynı zamanda duygularla yapılan bir iş. İsteklerimizi birbirimize açık açık söyleyebiliyoruz. Kimse de kırılmıyor, darılmıyor. Çünkü korda yapmadın onu. Korda hiç o takıntıya girmeden hani ben yeni bir şey deniyorum dedim. Evet, çifte telli de vuramadık, korda vurduk mesela. O şarkıda bence şey potansiyeli vardı çünkü. Bir tık daha hit olma potansiyeli olan bir şarkıydı bence. Biz o indie tarafının birçok noktasını kırdık aslında. Beğenmedim diyebiliyorum. Buradaki insanlar da bana benim fikirlerimi beğenmedim diyebiliyorlar ve ben onlara darılmıyorum. O güzel bir şey. O arkadaşlıktır işte yani. Sen de kendi işinin sanatçısıysan, iki sanatçı o zaman oturuyor karşı karşıya. Ve iki sanatçı birlikte bir ürün üretiyor. Şu an bizim sanatçılarla olan ilişkimiz bence bu. İki sanatçı oturuyoruz, ortak bir sanat yaratıyoruz. Bunu böyle görmelerini sağlamak da bizim işimiz. Demek ki bizi sanatçı olarak görecek kadar emek vermemiz lazım işimize. Bir o kadar yaratıcı olmak zorundayız. Bunun sorumluluğuyla çalışmak da ayrı zor ama eğlenceli. Aslında ne biliyor musun? Bazı şeyleri konuşmuyorsun ve oluyor, çözülüyor. Aslında daha az iletişim kurmaya yarıyor. Yani çünkü çok iyi tanımadığın biriyle çok konuşmak istiyorsun.
Yani bundan önce çalıştığım herkesle yapacakları her şeyden emin olana kadar tekrar 80 tane telefon görüşmesi yaparken şu an burada çalışan herkesle, Tuğçe de bunun içinde, Eylül de içinde, Tolga da içinde. Tolga ile biz belki de 3-4 ayda bir iş konuşuyoruzdur. Yani onun dışında her şey zaten kendiliğinden akıyor gidiyor. Çok iyi tanımak bence daha az konuşmayı beraberinde getiriyor ve bu güzel bir şey. Hepimiz daha az konuşmak istiyoruz. Bence insanlar daha az konuşmalılar. Neşesini Nasıl? Böyle bir şey düşünüyorum. Kısa, net. Bence derdimi anlatabiliyorum. Oğuzhan benim. Çok geriye gidiyorum. İstanbul'a neredeyse birlikte geldik. Buradaki birçok zorluğu birlikte aştık. Senelerce ev arkadaşıydık. Ben İstanbul'a geldiğimde bir müzisyen hala şarkısını un kapanında bir yerlere götürmek zorundaydı neredeyse. Hatta bütün büyük plak şirketlerinin un kapanında mutlaka bir şubesi vardı falan filan. Oralarda biraz bir denediğim şeyler oldu ki bugün yani birçok şarkıcıya verdiğim veya benim söylediğim, herkesin bildiği bir sürü şarkıyı zamanında böyle elimde bir CD ile hakikaten ya şunları bir dinler misiniz, bakın benim böyle şarkılarım var falan deyip çok da istediğim reaksiyonları alamadığım bir dönem olmuştu. Hatta o an Oğuzhan galiba ben bir daha müzik yapmayacağım dediği bir anda var. Tabii üst üste 2-3 kere böyle duvardan dönmek de insanın motivasyonunu kırabiliyor. Orada Eser de Tolga da bunlar güzel şarkılar ve sen iyi bir müzisyensini hakikaten çiviyle benim kulağıma çok çaktılar. Yani pes etmememde çok büyük payları var. Ama çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Biz çalışmaya 2 sene önce başladık Oğuzhan'la. Biz bambaşka işlere dağıldık. Ben müzik yapmaya geldim, tiyatrocu oldum. Televizyonda oyuncu olarak, skeç yazarı olarak var oldum. O bambaşka hedeflerle geldi. Reklamcılık birdenbire öğrenmeye, yapmaya başladı. Yani kader bizi belki 8 yıl, 10 yıl sonra aynı işi yapacak yere getirdi. O artık müziğine odaklanmak istiyordu. Biz müzik business'ta Zeynep Bastık'la bir yola girmiştik ve deneye yanıla kendimizi geliştirmeye başlamıştık. Dolayısıyla Oğuzhan'a da faydalı olabileceğimiz bir ekip yapısına ulaşmıştık. Ve istişarelerimiz sonucunda hadi birlikte çalışalım diyebildik. Biz de o özgüvendeydik artık. Bir dönüşüm sürecine başladık. Şöyle bir şey var, eğer o dönüşümü sen yaşamıyorsan birine yaşıyormuş gibi gösterme şansın yok bizce. İlk başta o dönüşümü, o değişimi, o yenilenmeyi kendin yaşaman lazım ki karşı tarafa aktarabil. Bazen böyle yeni jenerasyon kendi değerleriyle geliyor ve o değerleri senmiş gibi yaparsan, taklit edersen o çalışmıyor bence. Dolayısıyla burada Oğuzhan'ın hayatında bir yeni nesil bir samimiyet yakalamamız gerekiyordu. Hatta bir süre bir dağ evine yerleştirdik Oğuzhan'ı. Şu an normal şartlarda beni oraya yani silah zoruyla bile götüremezsiniz. Benim o sıra hayatımda da çok radikal değişikliklere ihtiyacım vardı. Yani o dağ evi fikri o yüzden aklıma çok yattı. Tek başına kalmak, düşünmek, çalışmak, yazmak, çizmek çok iyiydi. Yakacaksın ateşini, 3 tane arkadaşın birlikte hakikaten orada müzik yapacaksınız ve biz de bunu izleyeceğiz. Yani bize bu samimiyet lazım. Çünkü diğer türlü kameralar kur, prodüksiyonu yapın, çık insanların karşısına. O devri geçtik. O devir yerine şu an ihtiyacımız olan şey ne demek istiyorsun? Oğuzhan bana bunu en samimi şekilde söyler misin? Aslında bu dönemdeyiz. Bence o dönemde o yönlendirmeleri çok iyi aldı. Tekrar stüdyoya döndü. Tekrar daha az enstrümanla aranjeler yapmaya başladı. Hatta Çağrı Telkıvıran, Oğuzhan, ben o süreci böyle resmen stüdyoda bir laboratuvar gibi yaşadık. Bunun her sürecini de çektik. Hakikaten bir müzisyenin YouTube kanalı açması için bence o yılda yapılabilecek en doğru, en güzel hareketti. Ben belki de 2017'den sonra evet ya ben Oğuzhan'ım, bunları yapmaktan hoşlanırım. Her zaman çok neşeli biri değilimdir. Bazen çok neşeliyimdir. Bazen suratıma asar otururum. O süreçten sonra yalnız kaldığımda fark ettim. Ve sonra artık Oğuzhan'ın verdiği ürünler karşı tarafa geçmeye başladı. O his karşı tarafa geçtikçe Oğuzhan daha çok heyecanlanmaya başladı. Hadi bakalım. İyi akşamlar.
Beklediğimizin üstünde tepki aldı. Çok çok sevildi, çok çok dinlendi. Oğuzhan'dan böyle bir şey bekliyormuş insanlar, onu gördük. Yani artık top 50'ye oynayan, Spotify'da da karşılığı olan, YouTube'da da çok ciddi karşılığı olan ve biraz oyuncu müzisyen ayrımında müzisyenin özellikle ağır bastığı bir kariyere doğru gitti. Daha sonra şimdi O Ses'te jüri, büyük bir marka anlaşması yaptı. Ve böyle yükselen bir grafikte hayatımız devam ediyor Oğuzhan. Biz hepimiz aslında olduğu yerden memnun olmayan gençlerdik. Memnuniyetsizlik insana yeni bir şeyler yaptırtıyor. Memnuniyetsizlik insana riskler aldırtıyor. Razılık çok güzel bir şey değil bence. Yani okey ya, bu. Bizde de bu işte. Hayat bu. Böyle bir şey zaten. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey olmadığını hepimiz gördük. Hadi biz gördük, o riskleri aldık, yapıyoruz. Hala bizden küçük bir sürü insanın o riskleri alıp bir şeylerden memnun olmayıp hayatlarını değiştirdiğini görüyoruz. Yani ama burası hakikaten öyle insanlarla kurulu bir yer. O yüzden güzel bir dükkandayız. Ben dükkan kelimesini severim. Burası gerçek bir dükkan yani. Birbirimizden keyif alıyoruz ya. Ne bileyim. Yani öyle bir hayat, öyle bir... Yani boş zamanımızda da birlikteyiz. Yani öyle olmasa onun neyi sevdiğini de, neyi sevmediğini de anlamam çok zor olurdu. O zaman çalışmak da çok zor olurdu. Bu hani insan der ya, arkadaşlık ilişkisi, iş ilişkisi karıştırılmasın birbirine. İşte arkadaşlık başka, dostluk başka, iş başka falan. Bence çok aynı. Ben hiç inanmıyorum yani. Ben arkadaş olmadığım insanla iş yapmakta çok zorlanıyorum. Ya da tam tersi. Şu an zaten sinekten yağ çıkardığımız bir dönemde çok yan yana olmak zorundayız. Hep aynı hedefe gitmek zorundayız. Edis 3 aydır bu evde kalıyor. Hoş geldiniz. Bizde kötü düşünceye Yer yok. yer yok. Edis şu anda Los Angeles'ta İngilizce albümünle ilgili çalışmalar yapıyor. Hedeflerimiz arasında tabii ki de inşallah international bir başarı, listelere girmek var. Bayağı bir sürü şarkı kaydetti. Bence şöyle bir durum var. Hep aynı ekosistemin içerisinde gelişmeyi beklemek insanın doğasına biraz aykırı gibi. Çünkü belirli bir konfor alanın oluşuyor ve o konfor alanı seni daha az istekli yapıyor birçok konu için. Şimdi Hypers da aslında, Edis de bence bu anlamda Türkiye'de bir konfor alanı sahibi. Edis kendini bu yönde geliştirmeyi çok seven biri ve hep bir sonraki hedef ne, bir sonraki hedef ne diye arayan biri. Dolayısıyla o kendisiyle ilgili Türkiye'deki konfor alanını artık bozmak istediğiyle ilgili bir karar verdi bundan bir süre önce. Ve dedi ki ben bunu dünya arenasında yapmak istiyorum. Aylarca orada sırtında çanta, kendi çöpünü her gün aşağı varile atıp, kendi yemeğini yapıp, yardımcısız, asistansız, gerçekten konfor alanından ciddi uzaklaşarak, yani bakmayın bunlar küçük gibi duruyor ama günlük rutinlerinden, günlük alışkanlıklarından, arkadaşlıklarından, ailenden uzak kalmak gerçekten insana psikolojik olarak çok yoran şeyler. Bunların sorumluluğunu aldı, bunları göze aldı, gitti oraya. Hakikaten hayatını sıfırladı, bir dairede başladı yaşamaya. Oranın vatandaşı değilsin, oralı değilsin. Orada her zaman bir zorluk çıkabiliyor. O yüzden hakikaten yani orada bir başarı elde edeceksek eğer, ki inanıyorum buna, hakikaten hak ettiğimiz için olacak o. Çünkü valla buradan göründüğü gibi böyle Amerika'ya gidiyor. Hazırladılar ona, işte böyle kırmızı halılarla karşılandın. Sana şu şarkı olsun falan değil yani. O şarkıyı da ben yazmak zorundayım. Bir yandan buradaki etkimi kaybetme ihtimalim var.
buradaki iletişimi bile yani sevgili olsan ayrılırsın ya daha ne olabilir yani. Buradaki bağın, müzisyenle bile kurduğun bağın, kendi ekibinle kurduğun bağın da gidebilir. 4 ay bambaşka bir zaman aralığında yaşıyorsun. Bunların hepsi risklerle dolu. Burası benim enteresan. Burası salon. En çok vaktim geçtiği alan benim stüdyom. Burada yatılır, müzik yapılır. Hatta öyle bir şarkı yapılır ki milyoner dinler. Ya bir ayağım yurt dışında her zaman olmalı tabii ki. Bu herkes için böyle. Yani globalleşmek konusu çok keyifli. Yani bunu nasıl ve hangi şartlarda yaparsak, yani Türkçe şarkımız mı ünlü olur, Türkiye kimliğimiz mi zaten dünyada bir şey olur ya da dünyaya özel bir kimlik oluştururuz ve o mu başarılı olur onu bilmem ama dünyanın her yerinden, her noktasından, her şehrinden birileriyle çalıştım ben şu zamana kadar. Bu bence çok büyük bir fırsat. Aynı şekilde çalıştığım insan kadar da bir o kadar oraların insanlarına da işimle ulaşabilirsem zaten daha ne isteyebilirim ki yani. Evet, stüdyoya gitmeden önce Okay, we're gonna find a solution, okay? Şimdi benim orada ektiğim tohumlardan sadece ben değil, benden sonra bu ülkeden giden herkes yararlanacak. Orada tanıştığım herkesin buranın müzik tarihiyle alakalı bir bilgisi var. Ben bütün müzisyen arkadaşlarımı dinletiyorum. Buradan ortak şarkılar yazıyoruz. Buradaki bestecilerle oradaki bestecileri birleştiriyoruz. Yani bir bağ kuruluyor şu an. O bağ uzun senelerdir yok. Hani onun şu an aracı olmak da bence keyifli. Bence yapmaya çalıştığım şeyin yükü fazla. Yani bu benimle beraber Aleyna'nın da aynı şekilde. Gerçekten aslında ağır. Edis varsayalım dünya arenasında başarılı oldu, olamadı. Ama bu en çok şuna yarıyor. Kendisini sıfırlayabilme cesareti. Yani sahip olduğun konforlara bakış açın hakikaten bu olursa o zaman her zaman açılacak yeni kapılar var demek. Bu insanın kendi hayatı için bile çok heyecanlandırıcı, çok ilham verici. Sahip olduğun konfora eğer bir kazanım olarak bakıp bu benim artık sahip olduğum şey ve bunu korumak zorundayım dersen o zaman bence aşağı düşüş başlıyor. Çünkü öğrenmek için, daha iyiye gitmek için bir hedefin yok. Influencerlık şu an benim hayatımın, günümün mesela 10 saatini alan, belki de 12 saatini alan bir iş. İlk başladığımda ne bu şimdi? Ay Dilara tamam anladık işte. Allah belanızı versin bu kadar link veriyorsunuz falan. O da bu işin bir parçası. O olmasaydı da olmazdı mesela.